Tamam, evet. Geliyor. Bir ilk önce detayı alsınlar. Tamamsa zaten. Ekip tamamsa. Şimdi bir tık kayalım ki ben kayda kalmayayım. Sen seçsen. Detayınızı aldınız mı arkadaşlar? Buyurun, evet. Fotoğraflar en son. Ben şöyle ortanıza giriyorum. Az konuşuyor, evet. Evet, buyurun. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, buyurun Serdar. Efendim hayırlı olsun diyelim. Düğün çözülecek artık diyelim. Neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle Bergüzar Hanım sizden başlayalım. Nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz? Bir de dizinin konusu nedir? Tamam. Bugün bunu çokça anlattık. Bir kez daha. Bir gündüz kuşağı programcısı Neslihan Turhan'ın prensipli, doğrunun peşinden giden, adaletin her zaman yanında olan bir gazetecinin iddiasından vurulması aslında. Kısaca böyle tanımlayabilirim. 8 bölümlük bir dizi. 11 hafta çalıştık birlikte. Çok da güzel geçti. Umarım seyirci de karşılığını bulur. Umarım herkes çok sever. Böyle. Efendim gazeteci dediniz ama hemen düğün çözülecek. Biz birazcık saçlar da boyanınca Esra Erol'a benzettik. Yakın arkadaşınız aslında Aynen. birazcık da ondan. Hiç sorulmamıştı. Şeytanın aklına geldi. Vallahi nereden aklına geldi? Evet, 3 sene önce de bu projeyi ilk konuşurken ben bu kadının sarışın olması fikrimi paylaşmıştım. Ondan sonra 3 sene sonra tekrar bir araya geldiğimizde fotoğraflarımı yolladım. Ben bu kadını böyle hayal ediyorum, siz ne dersiniz? Yönetmenimiz okey verdi. Ondan sonra yapımcımız da öyle. Ve böyle bir stil çıktı ortaya. Tabii ki Esra'yla süreçte çok fazla bir aradaydık. Bana çok fazla desteği ve yardım oldu. Yani hani Neslihan'ın stilini belirlerken de böyle her programın duygusuna özel renkleri belirledik, stilini belirledik. Böyle bir karakter çıktı ortaya. Aslında sarışın olarak da ilk defa gördük Evet, sizi ama ben de ilk kez sarışın oldum. evet ilk kez sarışın oldunuz. Hatta daha öncesinde de galiba bir peruk denemesi de yapmışsınız Aynen. bildiğimiz kadarıyla. O zaman da saçım kısaydı ve koyu renkti. Ve ancak perukla o görüntüyü sağlayabilirdik. Ben işte o zaman Londra'daki böyle bir peruk uzmanıyla falan mailleşmiştim ama işte 3 hafta veriyordu bize. Öyle bir zamanımız yoktu. Ne yapsak, ne etsek derken sonra işte Türkiye'de tam peruğa başlamıştık derken hepinizin bildiğiniz gibi projeye zorunlu bir ara verildi. Ondan sonra 3 sene sonra tekrar yaptık. Evet, zorunlu ara hamilelik. Evet. Aslında ertelenmiş bir proje. Evet, biraz öyle oldu. Bana da sürpriz oldu. 3 sene sonra Onur beni aradığında hemen yani hiç düşünmeden zaten evet dedim. Arkadaşlarım hiç öyle olmadığını söyleselerdi. Çok yani çok mutlulukla geçti. Gerçekten iyi ki bir aradayız. Caner Bey sizden de devam edelim efendim. Siz neler söyleyeceksiniz? Proje için, karakteriniz için? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bence inanılmaz bir proje oldu. İlk okuduğumda bir oyuncunun hissiyatı çok önemlidir. Ben ilk okuduğumda bu projenin seyirci tarafından çok beğenileceğini hissettim ve böyle bir ekiple çalışıyor olmak da üstüne okuduğumuz senaryoyu 3 kat daha öteye taşıdı ve böyle iyi bir işin içinde olmak gurur verici. Böyle güzel bir kadroyla çalışmak gurur verici. Ben herkesin, seyircilerin, izleyenlerin bu işi çok seveceklerini düşünüyorum. Devam olacak mı efendim? Hani 8 bölüm dedik ama Hocam. ucu açık mı aslında? Her an her şey olabilir mi? Ucunu açtık. Bunu tabii İbrahim bilir. Ama biz ucunu açtık. Ucu hazır bekliyor. Güzel bir yerde Düğümün sonlanıyor. ucunu şöyle çekersek Gelecek diyorsunuz ikinci devam. sezonda gelir. İnşallah. Efendim siz neler söyleyeceksiniz Serkan Bey? Özellikle karakteri birazcık da konuşalım sizinle de. Tabii. Bergüzar'la karı kocayı oynuyoruz. Problemli bir karı koca, problemli bir ilişki. Fakat problemin ne olduğunu şu an söyleyemiyorum. Ben biliyorum. İpucu vereceğim. İzledin mi? Yok birazcık tüyoları aldık aslında ama bu O zaman hiçbir şey cinayetli bilmiyorsun. parmağınız ne durumda? Yok, o zaman hiçbir şey bilmiyorsun. Ben sana öyle söyleyeyim.
üniversite yıllarında başlayan bir ilişki, evli, çocuk ve kadının kariyerinin peak yapması, adamın profesyonel olarak hayatına devam etmesi ilişkideki problem. Aslında bildiğimiz hayatın içinde çok karşılaştığımız problemlerden bazıları. Bu şekilde kendini hiç içinde bulmak istemeyeceği bir ilişkinin ve ilişkinin sonucunun nelere bağlandığını gördüğümüz bir durumda. Çalışması çok zevkliydi. Böyle bir kadronun içinde olmak müthiş bir zevkti. Can Ukay'la çalışmak ayrıca bir keyifti. Bütünüyle bu işin içinde bir parçası olmaktan çok mutluyum. Efendim hemen broşürünüz de dikkatimizi çekiyor. Orada kelebek mi? O at sineği. Evet. At sineğini neden yakanızda kondurdunuz diyelim o zaman. Çünkü kendisi çok sevdiğim bir tasarımcının bu gece için bana takmamı istediği ve benim de bir keyifle taktığım bir anlamı yok. Ama hani anlamı var da burada söyleyeyim. İbrahim Bey sizle devam edelim efendim. Siz neler söyleyeceksiniz? Biraz daha mikrofonlara yakın olursak çok sevineceğiz. Ben ne söyleyeyim bilmiyorum. Valla bugün bütün gün röportaj yapıldı. Galiba medya ile ilgili herkesin nefret edeceği insan benim. Neden öyle olduğunu bilemiyorum. Ama bir şekilde benim oynadığım karakteri medya ile ilgili herkes tanıyormuş. Sen şu şey değil misin diye geldi bütün sorular. Benim için de şaşırtıcı oldu ama müthiş bir hikaye anlattığımızı düşünüyorum. Biz yani zaten çoğumuz yakın arkadaşlık eden insanlarız. Hepimizin de polisiye işler ilgimizi çekiyor. Hatta Bergüzar bayağı kompetan bu konuda. Biz mesela katili bulmaya çalıştık senaryoyu ilk okumaya başladığımızda ve bulamadık. Yani ve iyiyizdir bu konuda. O yüzden ben seyircinin çok enteresan bir tecrübe yaşayacağını düşünüyorum. Efendim sizin de programınız var ama bildiğim kadarıyla da ekip arkadaşlarınızı daha programa almadınız. Bunun nedenini de öğrenelim. Neden almadınız? Şimdi bir tanesi yerinde durmuyor. Evet. Diğerini İsim vererek söyleyelim. Yerinde Bergüzar durmayan. Hanım, efendim Bergüzar Hanım'ı yarın yolcu ediyoruz. Serkan Bey daha yeni 7 tane setini aynı anda getirdi. Beyefendi bir nefes aldı, dijital yaptı, çat diye ana akımda başladı. Ben hangi birini ne ara yalvarıyorum, 6 senedir efendim kapılarında yatıyorum. Maalesef beceremedik ama muhtemelen önümüzdeki aylarda halledeceğiz. O zaman size de soralım efendim. Bütün konuklarınıza klasik soru. Travmanız var mı? Sizin de travmalarınız var mı? Hayda. Benim böyle bir sorum mu var ya? Travmanız var mı? O katarsis olmasın. Yok. Valla varsa da ne yapacaksınız şimdi ya? Yalı akşamı hep beraber ağlamayalım. Yo ben iyiyim. Sağ olun. Hayır hep soran taraftasınız. Bu sefer de sorulan tarafta olunca Ya sabahtan beri soruluyor biliyor musun? Ya enteresanmış ama. Yani şey oluyor, acaba ulan soruyu sorana yardım edecek bir şey söyleyebilir miyim diye bir kasılmaya başlıyorsunuz soru sormayı yaptığınız için uzun süre. O yüzden sizin de işinize yarayacak ne söylerim diye işte travma yaratmaya çalıştım az önce. Allah'tan demedim, uydurmadım bir şey yani. Peki hocam sizle de devam edelim aslında. Siz neler söyleyeceksiniz ekip için, kadro için ve dizi için? Biraz da mikrofonlara yanaşırsak çok sevinirim. Şöyle diyeyim, ben fazla konuşmayayım, oyuncular daha önemli. O yüzden çok değerli oyuncularla çalıştık. Bakın burada gördüğünüz çok önemli oyuncular var. Ama seyrederken göreceksiniz ki 5 tane çok değerli genç oyuncumuz var. Onların da oyunlarını göreceksiniz, onların da performanslarını göreceksiniz. Dizimiz çok heyecanlı. Baştan sona takip etmesi çok zevkli. Her bölümde ayrı ipuçları alacaksınız. İçeride söyleyecektim, burada söyleyeyim. Bize Haziran ayında bir düğüm verdiler. Senaryoydu bu. Yaklaşık işte 400 sayfalık. O düğümü çözdük. Biz sete girdik. Şimdi de seyirciye başka bir düğüm sunuyoruz. Umarım zevk alırlar. Ama ben bütün arkadaşlarımı biliyorum. Müthiş bir performans göreceksiniz. Oyuncu performansı. Biraz da yönetmen performansı görürsünüz. O biraz değil Ama- tabii ki. Bizim Oyunculuk o, performansı. hocamızın söylediği o performansımız, Mütevazilik. onun harikalığı, onun bize sunduğu alan, onun pozitifliği, mütevazılığı sayesinde oldu. Çok keyifli. huzurlu İyi bir sette. takım olduk. Hem oyuncu grubu hem yapım grubu. İyi bir takım olduk. Çok hızlı düğümü çözdük. Tekrar düğümü size attık. Bakın. Canım size de soralım efendim. Siz neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir ekiple berabersiniz aslında.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş hepiniz. bulduk. Benim 3-4 sahnelik bir konuk oyunculuk gibi düşünebiliriz projedeki rolümü ama İbrahim'in de az önce dediği gibi uzun zamandır arkadaşlık ettiğim insanlarla beraber ve Can hocamla da çok iyi anlaştık. Aynı gün doğumluyuz ve bayağı güldük. Bir tane sabah program kuşağı sahnesi çektim, çok eğlendiğim ama böyle bir dahiliyetim oldu. Bu şahane bir ekip. Çok güzel, yolu açık olsun projemizin. Teşekkürler Umut Bey. Siz de alalım, hemen düşüncelerinizi alalım. Ben başta OGM ile çalışmaktan ve de bu senaryoda ben de akıl oyunlarıyla böyle dedektiflik, polisiye hikayelerle çok haşır neşirim. Özel hayatımda da çok ilgilenirim. Senaryo zaten öyle çekti beni. Çekim sırasında da bütün oyuncu arkadaşlarım, başta yönetmenimiz olmak üzere çok güzel alanlar açtılar, çok güzel yerler açtılar. Ben çok mutluyum bu projede olduğum için. Umarım da karşılığını bulur seyirciler. Teşekkür ederiz. Genç oyuncularımıza da verelim. Kaan seni alalım hemen. Sen neler söyleyeceksin? Gel bakalım. Gel yavrum, gel. Sen neler Gel çektin? oğlum gel. Benim oğlum. İnanmazsınız. Benziyorsunuz. Arkadaşlar hocanın söylediği Evet. gibi gerçekten Genç oyuncularımızı toplu evet, alalım aslında, lütfen. daha iyi olacak. Evet. Hadi sahne size. Belgüzel Hanım'dan özellikle iltifatlarda geldi gel oğlum Hepsi çok diyerek değerli. Serkan Hani Bey'den değil de. elbette sadece Evet. hepsi çok değerli ve çok güzel yıllar var önlerinde bence. Neler söyleyeceksin böyle bir ekiple olduğun için? Sete çıkmadan önce ve set içerisindeyken Bergüzar'ın, Biricik annemin bana yaklaşımı, oyunculukla alakalı vermiş olduğu tüm tiyolar, bilgiler ve kendimi gösterebilmem için Can Hocam'ın bana vermiş olduğu tüm özgür alan. Ya gerçekten bu kadar genç bir yaşta bunları tecrübe ediyor olmak benim için çok apayrı derecede bir mutluluk. Aynı zamanda Caner Cündarık ve Serkan Altınor'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani set içerisinde bana aile ortamını çok iyi bir şekilde yarattıkları için onlara sonsuz teşekkür ederim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben aslında seyircinin düğümü biraz daha çözmeye başladığı anlarda eşlik ediyorum seyirciye. Kariyerimin daha başında bu kadar değerli oyuncularla, bu kadar güzel bir ekiple, bu kadar müthiş bir senaryonun içinde olduğum için, bu işin bir parçası olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok şanslı hissediyorum. Aynı zamanda fiziksel olarak da biraz zorlayıcı sahnelerimiz var, çok spoiler vermeyeyim. Can Hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman çok güvende hissettiğim ve tamamen sonsuz bir alan açtığı için. Bütün oyuncu arkadaşlarıma, yapımcımda herkese teşekkür ederim. Hemen hanımlardan devam edelim. Çok değerli oyuncularla çalışmanın yanı sıra ben de başta Can Hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bizim performansımız bahsettiği kadar iyiyse ve seyirci de öyle düşünecekse çok büyük bir katkısı olan insan tabii ki de Can Hocam. Herkesin bahsettiği gibi bize çok özgür bir alan bıraktı. Bütün sahneler hakkında çok konuşarak ve ortak karar vererek oturup üstüne düşünüp konuşarak karar verdik ve öyle oynadık. Biz çekerken çok keyif aldık. Ben çok iyi hissettim kendi adıma. Umarım seyirci de izlerken bizim kadar keyif alır. Ben de kesinlikle öyle. Çok mutluyum. Çok usta isimlerle çalıştığım ve çok şey kazandığım için. Bir yandan karakterim değişik maceralar ve söylediğin gibi fiziksel aksiyonlar atlattığı için bu benim için çok geliştirici ve yeni şeyler deneyimlediğim bir tecrübe oldu. Can Hocam ve herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Beyza Hanım, sizi alacağız ama kankanızla birlikte aslında. Gel Beyza. Gel. Evet, sonra bıraktık o yüzden. Gel şimdi. Kankalar bu dizide buluştu. Gerçekten öyle oldu. Kaç sene oldu? 2011 bitmeyen şarkı. Çok iyi hatırlıyorum. 2023. Evet. bayağı Yani oldu. yıllar sonra onunla çalışmak, tekrar aynı sette olmak tabii en eğlenceli. Sadece bu arada motive- set değil. Ben biz aynı okuldaydık. Ben üniversitedeydim. Evet, o ortaokuldaydı. Yaşım da böyle çıkıyor. Benden O yüzden- kurtulamıyor yani yıllar geçtikçe. Evet ama yani zaten onun şu anda bir oyunu var. Zaten kendisini harika bir şekilde ispat etmiş durumda. O yani tamamıyla hoca audition'ını böyle çok beğendi ve o Reyhan. Evet, biz önceki kısmında da yani bundan 3 sene önceki halinde de aslında okeylenmiş ve tam başlamak üzereydik. Sonra güzel Leyla'mız gelince Aynen. bir ara verdi ve 3 sene sonra vakit aslında denk gelebildi ve tekrar aynı projede güzel olabildik. oldu. Çok da güzel oldu.
Muhteşem bir kadro var. OGM yapım, Amazon Prime ve Can Hoca'nın birleşmesiyle ortaya müthiş bir şey çıktı. Gerçekten herkesin koşarak geldiği ve çok gittiği bir setti. Çok eğlendiği bir setti. Ben bir canlı yayın yönetmeni, Bergüzar'la yine dirsek temasında bir karakterdim ama çok güzel bir zaman geçirdik. Umarım şimdi seyircilerimiz de aynı şeyi düşünürler. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çok güzel bir Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi seyirler ederiz. biz de dileyelim Çok efendim. teşekkür Hayırlı olsun ederim. tekrar. Çok Çok sağ sağ olun. olun. Sağ olun. Bozmadan bir toplu fotoğraf rica edeceğiz.